Et donc je pense que ce dialogue avec la Chine est indispensable. Parce que nous, Européens de l'Union européenne, nous aurions tort de laisser l'exclusivité du dialogue à la Chine à d'autres Européens continentaux que sont les Russes. Fransa'nın en olaylı lideri Macron, en son Çin'e yaptığı ziyaretinde yaptığı açıklamalarla yine kendini dünya basınının merkezinde buldu. Peki nasıl? Macron, Çin ve Amerika ilişkilerinin derin soğuk bir savaşa doğru evrildiği bir dönemde ABD'nin gölgesinde olmayan bağımsız bir Avrupa pozisyonunu benimsediğini açıkladı. Hem de ABD'nin bir numaralı rakibi Çin liderinin yanında. Dünya iki kutba doğru ayrıldığı bir dönemde Macron Avrupa'nın üçüncü bir kutup olabileceğini söyleyerek açıkça ABD'ye karşı çıktı. Ve Çin lideriyle görüşmede defalarca Amerika'nın egemen olmadığı bir dünya içinde ince bir şekilde gizlenmiş bir kodla çok kutuplu bir dünya fikrini övdü. Fransa lideri Macron, tarihi Çin seyahati sonrasında Avrupa adına çok önemli açıklamalarda bulundu. En önemlisi de ABD tarafından tercih edilen ekonomik ayrışmaya yüksek sesle hayır dedi. Ukrayna'daki savaşı bitirmek için Çin'in arabuluculuğunu destekledi ve Çin'in Tayvan'a yönelik tehdidi konusunda tuhaf bir şekilde sessizdi. Yani Tayvan konusunda da ABD ile ayrıştı. Tüm bunlar akıllara şu soruları getiriyor. ABD ve Çin'in soğuk savaşında Avrupa'nın pozisyonu ne olacak? Macron neden akıntıya karşı gitmek istedi? Çin, ABD'nin müttefiklerini yanına çekmeyi nasıl başarıyor? Onun bu bölümünde bu sorulara cevap arayacağız. Fransa, Çin lideri Xi Jinping'e Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yakınlaşmaktan caydırmayı umuyor ve Çinlilerin Ukrayna'daki savaşta arabuluculuk rolünü oynamasını istiyor. Macron'un elindeki kozun ne olduğu belli değil ve Salı günü başlayan 3 günlük gezisinin arka planı oldukça karmaşık. Avrupa, Rusya ile ticari bağlarını kesmenin etkisiyle sarsılmaya devam ediyor ve dünyanın en büyük iki ekonomisi olan Çin ile ABD arasındaki jeopolitik gerilim gittikçe tırmanıyor. Avrupa ne yapacağını bilmiyor. Geçen yıl Fransa lideri Macron, Putin'i Ukrayna'ya saldırmamak konusunda ikna etmeye çalışmıştı. Ancak Putin'in Macron'u uzun bir masanın ucunda oturtup dikkate almaması, hatta Macron'u parmağıyla çağırması dünya basınında büyük yankı uyandırmıştı. Ancak Macron pek ders almamış gibi görünüyor. Bu sefer Çin'e yaptığı ziyarette Çin lideri Xi Jinping, Macron'u yine uzun masanın kenarına oturttu. Bir zamanlar dünyanın en etkili ülkesi Fransa, son zamanlarda Rusya ve Çin tarafından sözün tam manasıyla devamlı dayak yiyor. Bütün dünya Avrupa kıtasının en etkili ülkesi Fransa'nın bu duruma nasıl düştüğünü sorguluyor. Macron, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile fotoğraf çekimi sırasında elini cebine attı. Çin Devlet Başkanı'nın protokol şefi Macron'u uyarınca Fransız lider elini cebinden çıkardı. Macron bu hareketi Afrika ziyaretlerinde üstünlük taslamak için sık sık yapıyordu. Aslında Fransız liderin bu duruma düşmesi bir ilk değil. Birinci Karabağ Savaşı'ndan sonra Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki sorunlara barışçıl çözüm bulunması amacıyla oluşturulan Agit Minsk grubu ve eş başkanlarından biri de Fransa'ydı. Agit, 1992'de bu çatışmaya bir çözüm bulması, yani işgali son vermesi gereken Minsk grubunu kurdu. Ama aradan 30 yıl geçmesine rağmen uluslararası bir kuruluş tam manasıyla iflas etti. Ve Minsk grubu, Güney Kafkasya'da barışın sağlanması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarının tatbik edilmesi için hiçbir çözüm üretemedi. Akabinde 2. Karabağ Savaşı yaşandı ve Fransa oyun dışı kalınca Azerbaycan'a suçlamalar yaptı ve bu suçlamalara Cumhurbaşkanı Aliyev cevap verdi. Ne işi var Fransa parlamentinin bizim meseleyle alakadar? Neçə ildir Fransa Minsk grubunun həmsədridir. Daşı daş üstə qoyub bir meselenin həlli için praktiki addım atı. Girdiği her olayda kaybetmeyi başaran Macron, dünyanın ikinci gücü Çin'in kucağından nasıl kurtulacak? Ne yapmayı amaçlıyor? Fransa, Gürcistan işgalinde, Karabağ meselesinde ve en son Ukrayna'da arabulucu olmak istedi. Ancak her seferinde bir adım geriye düştü. Hatta uzun zamandır etkisi altında tuttuğu Afrika'ya ziyaret yapan Macron, Kongo ziyaretinde devlet başkanı ile basın toplantısında gerginliğe neden oldu. Bir zamanlar dünya devi olan, dünyaya yön veren Napolyonların, Charles de Gaulle'lerin memleketi Fransa, şimdi Rusya ve Çin'e boyun eğiyor. Fransa, dünyanın pek çok bölgesinde deniz aşırı toprakları olan bir ülke. Fransa sadece kendisi değil, komşuları ve müttefikleriyle de Avrupa'nın, hatta dünyanın etkili ülkelerinden. Öte yandan Fransa, Avrupa Birliği'nin üyelerinden biri ve kurucusu ve birlik ülkeler içerisinde yüz ölçümü en büyük olanı. Fransa bunun yanında Birleşmiş Milletler'in de kurucusu ve daimi üyelerinden. Ayrıca G8 ve NATO'nun en kilit ülkesi.
En önemlisi de Fransa, dünyada nükleer güce sahip olan ülkeler sırasında ve 59 nükleer santraliyle önemli bir nükleer güç. Ancak buna rağmen iç sıkıntılarını bile çözemeyen bir Fransa görüyoruz karşımızda. Macron Çin'i tek başına ziyaret etmedi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen kötü polis olarak Macron'a Çin ziyaretinde eşlik etti. Fransa Cumhurbaşkanı Çin ve Rusya'ya karşı iyi polis oynarken Avrupa Komisyonu Başkanı kötü polis oynuyordu. 3 günlük devlet ziyareti sırasında Macron cömert selamlar aldı ve Xi ile yaklaşık 6 saat geçirirken von der Leyen Çin lideriyle yalnızca birkaç görüşme ve küçük törensel ihtişam aldı. Bunun nedeni ise Macron tüm faaliyetlerinde Çin'i olumlarken von der Leyen Çin'i insan hakları konusunda eleştiriyordu. Pekin ziyareti öncesinde konuşan Fransız lider, amacının nükleer silahlar gibi konularda Rusya üzerinde baskı kurmak için Çin'i mümkün olduğunca sürece dahil etmek olduğunu söylemişti. Peki Macron'un fikirleri Putin'in en yakın arkadaşı Xi'de de işe yarayacak mı? Çin, Rusya'dan indirimli olarak enerji ithal ederek Rusya ile bağlarını parlatmış olsa da kendisini çatışmada tarafsız bir taraf olarak konumlandırmaya çalıştı. Moskova üzerinde yoğun uluslararası baskıya rağmen Xi, 3. kez seçildikten sonra ilk ziyaretini Moskova'ya yaptı. Savaş başlamadan hemen önce Moskova'ya sıcak bakan Batı Avrupalı liderler şimdi Macron'un kendisi de dahil olmak üzere Çin'e yaklaşmaya çağrısında bulunuyorlar. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Macron'un gelişinden birkaç gün önce Çin'deydi ve Çin'in Rusya ve Ukrayna konusunda arabuluculuğunu destekledi. Macron, ABD müttefiki olmanın vassal olmak anlamına gelmediğini söylüyor. Bu sözleri Atlantik'in her iki yakasında yankı uyandırdı. Ancak çarşamba günü Hollanda ziyareti sırasında yorumların arkasında durduğunu da vurguluyor. Macron 2 günlük ziyareti sırasında Hollanda'da düzenlediği basın toplantısında müttefik olmak, vassal olmak anlamına gelmez, kendimiz için düşünme hakkımız olmadığı anlamına gelmez dedi. Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca Fransa'nın Tayvan'daki statükoya verdiği destekte hiçbir şeyin değişmediğini ve Paris'in tek Çin politikasına ve duruma barışçıl bir çözüm arayışını desteklediğini söyledi. Avrupalı liderlerin Çin lehine açıklamalar yapması hiç tesadüf değil. Çin yavaşça Avrupa'da gücünü arttırıyor. Örneğin Çin son 6 yıldır Almanya'nın en büyük ticaret ortağı. Alman kamuoyu da son dönemde Rusya'ya olan enerji bağımlılığının enerji kriziyle sonuçlanmasının ardından Çin'e olan ekonomik bağımlılığını tartışıyor. Alman şirketleri Çin'deki ekonomik kalkınmanın ivme kazanmasından uzun süredir yararlanıyor. Pek çok yönetici, uzman ve politikacı şimdi Pekin yönetiminin yabancı şirketlere karşı kasıtlı olarak ayrımcılık yaptığını iddia ediyor. Pekin, teknolojide liderliği ele geçirmek istiyor. Çin'in teşvikleri Almanya için önemli. Alman ve Avrupalı şirketleri şimdiye kadar makine mühendisliği, tıp teknolojisi ve havacılık gibi sanayi sektörlerinin birçoğunda güçlü bir uluslararası konuma sahip. Çin, teknoloji ithal etmek zorunda olduğu için Alman şirketleri bir bakıma avantajlı. Pekin yönetiminin sanayi politikası hedeflerine ulaşması durumunda Alman tıbbi teknolojisi milyarlarca euro zarar görecek. Avrupa Birliği'nin başkenti Belçika'nın artık Çin ve Rus casuslarıyla dolu olduğu bir sır değil. Geçtiğimiz sene Çinli bir casusluk şüphelisinin Belçikalı yetkililer tarafından yakalanarak ABD'ye iade edilmesinin ardından Çin'in Belçika'daki ajan sayısının oldukça arttığına dikkat çekildi. Belçika, Çinli bir ajan için çok olası bir destinasyon gibi görünmeyebilir. Fakat Belçika İç İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan açıklamaya göre Belçika tam bir ajan yatağı. Ajanların sayısının en az Soğuk Savaş dönemindeki kadar yüksek olduğunu ve Brüksel'in satranç tahtası olduğunu belirtiyor. Özellikle Çinli ajanların üst yetkililere de temasa geçerek rüşvetle Çin lehine kararlar aldırdığı da gündemde. Fransız Cumhurbaşkanı son bir çabayla Avrupa gemisini bağımsız bir rotaya çevirmeye çalışıyor. Ancak bunun için yeterli rüzgar bulması zor görünüyor. Zira içerideki popülaritesi çok azalmış durumda ve diğer Avrupa ülkelerinde kendisine destek verenlerin sayısı da her geçen gün azalıyor. Rusya'nın saldırgan politikaları ve Çin'in yükselişi Atlantikçilerin yelkenine rüzgar üflüyor. Avrupa ülkeleri 2. Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana ABD'nin Avrupa güvenliğindeki rolünü tartışıyor. Avrupa'nın kendi ayakları üzerinde durması ve küresel güç olarak hareket etmesi gerektiğini ileri süren Avrupacıların karşısında küresel güç mücadelesinde Avrupa'nın kendi başına ayakta kalmasının ve etkili olmasının mümkün olmadığını, NATO çatısı altında ve ABD'nin liderliğinde bu mücadeleyi yürütmesi gerektiğini söyleyen Atlantikçiler arasında tartışma hep vardı.
özellikle Rusya'nın Ukrayna işgali bu tartışmaları daha da körükledi. Bu nedenle bu tartışmada Avrupacı kanatta yer alan Macron'un Çin ziyaretinden sonra yaptığı açıklamalar daha önce NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğine dair açıklamaları kadar sansasyonel değil. Ama Ukrayna-Rusya savaşı sürecinde Avrupa Birliği'nin giderek daha fazla Washington'un peşine takıldığı bir dönemde gelmesi bu açıklamayı ilginç kılıyor. Daha da ilginci, Çin ve ABD arasında giderek artan savaşı hızlandırıyor. Ben Nazlı Ülkencetay, dikkatiniz için teşekkür ediyorum. ABD ve Çin'in soğuk savaşında Avrupa'nın pozisyonu ne olacak? Macron neden akıntıya karşı gitmek istedi? Çin, ABD'nin müttefiklerini yanına çekmeyi nasıl başarıyor? Onun bu bölümünde bu sorulara cevap arayacağız.